Lütfü abi merhabalar. Merhaba Salih'ciğim. Abi geçtiğimiz günlerde yine bir Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bir çalışmadan bahsedildi. Yoga eğitimi verilmesi öğrencilere bir genelge yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara. Bu konuyla alakalı da diyorlar ki yoga ruhsal bir arınmadır. Aslında çocuklara da iyidir gibi bazı çıkışlar da oldu. Ama biz biliyoruz ki Hinduizm'de, Budizm'de yoga aslında bir dini bir ritüel. Yani dini anlamda kullanılan bir şey. Bu konu... Bizim namazımız gibi yani bir tür. Evet, evet. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Yoga meselesini böyle çok masum bir iş gibi göstermeye kalkanlar, özellikle namazla ilgili çocuklar namaza götürülüyorlar, çocuklar efendim şöyle bir dini kafa yıkamaya tabi tutuluyorlar şeklinde zamanda ne tür çığlıklar kopartıyorlardı. O açıdan bu bir ibretlik bir şey yani. Yogaya efendim niye buna karşı çıkıyorsunuz ki, bu sonuçta bir tür egzersiz, bak bu kadar federasyona kurulmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Şimdi bu tür uzak doğudan gelen yoga tarzı ya da Hindu, özellikle Budist ritüellerin aslında bir kere Amerikan kültür endüstrisinin mezesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Dikkat et, yogi diye kendisini ortaya koyan tiplerin birçoğu Amerikalıdır. Yani iş o tarafı aşmış durumda, yani onlardan birçok el almış bu Amerikalılar. Bu bir kere bir kültür endüstrisine dönüşmüş. Yani çok paralı bir burası şey yani. Buradan ekmek yiyen çok tip var yani. Bu tiplerin aynı zamanda böyle bir karanlık işlere girip girmeyeceklerini çok emin değiliz. O noktada da bir soru işareti var kocaman. Fakat benim esas gelmek istediğim şey şu Salih'ciğim. Şimdi özellikle Hollywood filmleriyle büyüyen bir kuşak var. Birkaç kuşak var yani. Özellikle son dönemde Türk dizileri daha öne çıktı. Artık Türk yapımları biraz daha önde gibi gözüküyor ama özellikle 80 sonrası doğanlar, 70'lerden sonra doğanlar, 90'a kadar doğanlar hep böyle bir Hollywood, o filmleri, işte polisleri, yani kahramanları çerçevesinde bir şeye tabi tutuldular, tabiri caizse beyin yıkamaya. Orada da temelde doğa sevgisi, doğaya hayranlık, aşkınlık gibi bir takım temaların yanında aslında gizliden gizliye bir Budist öğreti, bir Budist felsefe bu filmler yoluyla tabiri caizse bizim nesillerimizin bilinçaltına aşılandı. Yani ya bu nedir buradaki son tahlilde arınma, insanın kendisini böyle bütün dünyevi işlerden el çekip bir tür aydınlanma yaşamasının yolu nedir dediği zaman herkes o Tibet'i gösterdi. Budist tapınakları gösterdi. İşte efendim onların hatta bir takım uzak doğu dövüşleriyle falan filan irtibatı da ortaya konarak böyle bir pompa yapıldı yani genç nesillerin beynine. Dolayısıyla yoga gibi aslında ritüeller o bilinçaltımızda uzun zamandan beri yapılan planlı çalışmanın bir tür uzantısı olarak da görülebilir. Bunlara biz ilk başta böyle bir hakikaten bir uyanıklıkla tepki vermezsek muhtemelen sonraki zamanlarda çok daha farklı yönelimler olacaktır diye doğrusu düşünüyorum. Hiç olmazsa bakın buradaki temel espri şu, bundan bitireyim. Tamamen ladini, tamamen seküler, dinden kayıtlanmış, boşanmış böyle bir tür New Age diyorlar buna. Dini tarzında böyle ruhsal arınmayla böyle kendi arasında birkaç böyle mırıltıyla işi bitiren tipler ortaya çıkacak ki bizim Müslüman Türk milletinin bu toprakların Malazgirt'le efendim kazanılmış bu toprakların yemeyeceği bir halttır bu. Eyvallah, yemesinler böyle haltları yani. Çok teşekkür ederiz. Bu zaten toplumun bir üst tabakasında sanki karşılık buluyor. Yoga gibi şeyler. Yani ben hani toplumun alt kesimlerinde ya da normal orta direk dediğimiz hani yaşantıda öyle bir orta sınıfta öyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum yani. Sanki üst tabaka bunu ciddiye alıyor daha çok. Ama işte bu tam milli eğitimle ilkokullara kadar çocuk yogası diye bir şeyin pazarlanmak istemesi aslında bunun yayılma emaresi gösterdiğinde ifade etmiyor mu sence? Ya zaten oradan artık hani kanal bulmak için öyle bir şey denemişler. Evet. Evet. Çok sağ olun abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah.